Bir mucize yaşansa mesela. Şu içinde bulunduğumuz sıkıntılı günler, evden çıkamadığımız sokak yasakları hepsi bir yaptığımızda sona erse. Sonra gözlerimizi açsak ve bir sahil kasabasında uyansak. Yukarıdan baktığımızda denizin dibini görebildiğimiz güzellikte bir yer. O denizin dalgalarının sahile vurduğu bir güne uyansak. Çok mu romantik olur? Peki, o zaman gelin size gerçekten yaşanmış bir mucizeden bahsedeyim. Mucizenin gerçekleştiği yer aynı zamanda dünyanın en uzun insanların yaşadığı yerlerden birisi olan İkariya Adası. Bu İkariya Adası Yunanlar arasında da çok popüler. Bakirliği ve sakinliği ile bilinir. Bir de yaz aylarında gerçekleşen panayırlarıyla. Peki bu ada nerede oluyor diye soruyorsanız hemen göstereyim. Çünkü bize çok yakın. Söke Kuşadası'nın karşısında bulunan Samos var ya, Samos'un hemen yanında. İkariya. İşte bu İkariya Adası'nda yaşayan Stamatis adında bir yerli, 1943 yılında Yunanistan'da yaşanan savaşta omzundan yaralanıyor. İlk etapta Türkiye'ye, sonrasında da Queen Elizabeth gemisiyle Amerika'ya giderek bir anlamda başlayacağı yeni hayatının ilk adımlarını atmış oluyor. New York'ta başlamış olduğu yeni hayatında zorluk çekse de çalışkanlığı sayesinde hayata tutunmayı başarıyor. İlk zamanlar beden gücüyle çalışabileceği işlerde yer alıyor. Fena da kazanmıyor hani. Sonralarında Amerika'da tanıştığı Yunan-Amerikan eşi Elpineki ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten 3 tane de çocukları oluyor. Stamatis'in hayatı ibretlik bir şekilde devam ediyor. Fırsatlar ülkesi olan Amerika'da bir ev, bir de Chevrolet marka araba sahibi oluyor. Ev dediğim de hani filmlerden bildiğimiz 2 katlı, bahçeli, garajlı olan Amerikan evlerinden. Stamatis, ki bu noktadan sonra Stamatis amca diyebiliriz, 60'lı yaşların ortalarına bir anlamda artık bunca yıldır çalıştığı yaşamında emekliliğe geçip hayatın tadını çıkaracağı senelere geliyor. Bir gün merdivenleri çıkarken nefes darlığı çektiğini fark ediyor ve doktora gidiyor. Ciğer filmleri çekiliyor. Raporlar hazırlanıyor. Ve doktoru Stamatis amcaya akciğer kanseri olduğunu söylüyor. Stamatis amca duyduğuna inanamamış olacak ki tam 9 farklı doktora daha gidiyor. Fakat duydukları hep aynı. Üstelik 9 doktor da en fazla 9 ay süresinin kaldığını söylüyor. İlk başlarda Amerika'da bir hastanede kemoterapi tedavisi almayı, böylece eşi ve çocukları ile beraber vakit geçirmeyi planlıyor. 9 ay ömrünün kaldığını düşündükten sonra bir de cenaze masraflarını hesaba katıyor. Yunanistan'da 150-200 dolar arası olan cenaze işlemleri Amerika'da çok daha pahalı olunca Stamatis amca da memleketi İkariya'ya dönme kararı alıyor. İkariya'daki ilk zamanlarında düşük profilli bir hayat yaşıyor. Daha çok yatağında ya da evinde vakit geçiriyor. Ara ara bir zamanlar dedesinin rahiplik yaptığı kiliseye giderek pazar ayinlerine katılıyor. Tabii artık adaya döndüğünü öğrenen arkadaşları da her akşam Stamatis amcanın evine gelip son zamanlarını beraber geçirmek istiyorlar. Habersiz ve zamansız. Bu sohbetlerde planlarda olmayan ama sürekli orada olan bir iki kadehte şarap oluyor. En azından mutlu öleceğim diye düşünüyor Stamatis amca. Stamatis amca doktorların kendisine biçtiği 9 aylık sürenin sonuna yaklaştıkça daha fazla dışarıda vakit geçirmek, arkadaşlarıyla beraber olmak istiyor. Her gün bir arkadaşının bahçesinde toplanıp eski günleri yad ediyorlar. Yunanistan'ı bilirsiniz. Özellikle adalarda veya köylerde herkesin muhakkak bir bağı, bahçesi olur ve orada kendi ürünlerini yetiştirirler. İşte Stamatis amca ve arkadaşları toplandıklarında herkes kendi yetiştirdiği ürünlerden bir şeyler getirirmiş. Ekmek, domates, biber, yetmez gibi üstüne bir de ürettikleri şarapları getirip içerlermiş. Bu arada geri sayım olarak ayarlanmış saatte akmaya devam eder. Stamatis amca her sabah uyandığında bir öncekinden daha güçlü hissediyor ve artık bahçesinde sebze ekmeye karar veriyor. Evet, öleceğini biliyor. En azından benden sonra eşime, aileme kalır, onlar faydalanır diye düşünüyor. Üstelik ekip biçmekle de kalmıyor. Çocuklar geldiğinde orada kalırlar diye bahçedeki evinin yan tarafına 2 odalı ufakta bir inşaat yapıyor. Stamatis amca bugün 97 yaşında. Evet, yanlış duymadınız. Kendisine Amerika'da 9 ay ömür biçilen Stamatis amca İkariya'ya döndüğünde ne kemoterapi uyguluyor ne de herhangi bir ilaç kullanıyor. Tabii bu yaşadıklarına kendisi de bir anlam veremiyor ki teşhis konulduktan tam 25 yıl sonra Amerika'ya dönüyor. Ve bir anlamda kendisine kanser teşhisi koyan 9 farklı doktorla da görüşüp sürpriz yapmak istiyor. Fakat asıl sürprizle karşılaşan Stamatis amca oluyor.
Çünkü 9 doktorun 9'u da çoktan hayatlarını kaybetmiş oluyorlar. The New York Times muhabirinin haberinde bahsettiğine göre İkaria Adası'nda sabah 10'dan önce kimse iş yerlerini açmıyor. Çünkü öncesinde zaten uğrayan kimse olmuyor. Adada birçok kişi ve mekanda saat kavramı bulunmuyor. Evinize davet ettiğiniz kişi öğlen 12'de de gelebilir, akşam 6'da da. Adada bir insan günde ortalama 3 kadeh şarap içiyor ve senede 26 litre zeytinyağı tüketiyor. Haftada 2 defa balık, ayda ise en fazla 2-3 defa kırmızı et yiyorlar. Tabii ki adadaki doğal yaşamın, organik ve sağlıklı beslenmenin Stamatis amcanın iyileşmesinde büyük bir rol oynuyor. Bununla beraber kendisiyle yapılan röportajların birinde şöyle söylüyor. Ne zaman iyi hissedersem o zaman uyanıyorum. O zaman çalışmaya başlıyorum. Bahçedeki işlerimi bitirdikten sonra muhakkak tekrar kestirmeye gidiyorum. Anlayacağınız Stamatis amca çok fazla koşuşturmanın, stresin, sıkıntının içerisine girmiyor. Zaten adada yaşamanın da avantajlarından birisi bu değil mi şehirle kıyaslayınca? Nasıl? Keyif aldınız mı mucizeden? Ya da mucizenin gerçekleşebileceğine inandınız mı? Ya da hepsini bir kenara bırakın. Bu videoyu izledikten sonra içinizde şöyle bir his oluştu mu? Her şeyi bırakıp Ege'de bir köy kasabasına yerleşeceğim. Umarım hikayeyi ve bu videoyu beğenmişsinizdir. Her videonun sonunda olduğu gibi yeni videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. I'm no doctor, but I think it won't help me. I done nothing else except eat pure food, pure wine, pure herbs. I don't drink much to be an alcoholic, but 2-3 glasses every day. Clean air, the atmosphere, the food, all of them there together. You know, like Athens is full of pollution. Here it's clean. You breathe pure oxygen. Over here, on this island, you drop a dime on 20 feet deep, you can see from the top. Other places is filthy water.